Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle az ince bir ipim var. Bununla güzel, yapımı kolay bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 olması gerekiyor. Şöyle her model 6 ilmekten oluşuyor. En sonunda da 5 ilmek ekliyoruz. Evet, şişimde 17 ilmeğim var. 6 bir model için, 6 ilmek bir model için, en sonuna da 5 ilmek ekledim. Şimdi modelimi kurmaya başlayacağım. Ön yüzüne geçmek için bir sıra ters örüyorum. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yapacağım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters örüyorum. Daha sonra ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayalım. İlmeklerimi arka yüzünde ters örerek örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. 3 ilmek ters, 3 ilmek düz. Şöyle. Daha sonra bir artırma yaptım. Şimdi bunun tekrarını yapıyorum. 3 ilmek ters, 3 ilmek düz. Daha sonra bir artırma. Sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. Düzlerimi düz ördüm burada. Daha sonra 4 ilmek ters. Şu artırma ilmeğimizi de arka yüzünde ters örelim. Toplamda 4 ilmek ters. 3 ilmek düz, 4 ilmek ters. Sıra sonunda 3 düzümüz var. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ara modelimiz olan 3 ters ilmeğimizi yine ters olarak örelim. Geldim buradaki 4 düz ilmeğe. Şu şekilde. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirerek bakın. Öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. Yani sağa doğru kestim bu 2 ilmeği. Devamında bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. 3 ters ilmek, bir düz. Bu 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Sizin ilmek yönünüz nasılsa o şekilde sağa doğru keselim şu 2 ilmeği. Kesme işleminden sonra bir artırma yapalım. Devamındaki ilmeğimizi de düz örelim. Sıra sonunda 3 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sıra
arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz ilmek. Burada 4 ters ilmeğim var bakın. Bunun 2 tanesini ters ördüm. Birinci sırada artırma yapmıştık, kesme yapmamıştık. Şimdi bunu 4. sıra arka yüzünde keseceğiz. 2 ters ilmekten sonra ipi kendimden tarafa aldım. Diğer 2 ters ilmeği de ikisini bir ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Yine ilmek sayımız 3 oldu. 3 düz, 4 terse gelince birincisini ters ördüm. Bu artırma ilmeğimi de ters ördüm. Diğer kalan 2 ilmeğimin de ikisini bir aldım, ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm, yani kestim. Devamında 3 düz, bir de kenar ilmeğini düz olarak ördüm. 4. sırayı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek yine ters ördüm. Ters olan ilmeklerimi. Buraya gelince bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Devamındaki 2 düz ilmeği de yine sağa doğru keseceğim. Ben yerlerini değiştirdim. Sağa doğru kestim. 3 ters ilmek, bir düz ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Sıra sonunda 3 ters ilmek, kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz, 3 ilmek ters. 3 ilmek düz, 3 ilmek ters. Yani düzleri düz, tersleri ters örerek 6. sıra arka yüzünde devam edelim. Son sıramızı da bu şekilde tamamladık. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle arkadaşlar. İkinci model kurulumu da aynı birinci sırada ne yaptıysak aynı şekilde olacak. Modelde kaydırma yok. İsterseniz şurada birinci sırayı beraber başlayalım. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Birinci sırasını beraber yapalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters, 3 ilmek düz. 3 düzden sonra bir artırma yapıyoruz. 3 ters ilmek, 3 düz ilmek, bir artırma. Sıra sonunda 3 tersle sıramı tamamlıyorum. Daha sonra kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. Evet, birinci sırayı bu şekilde kurduk. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek modeli devam edebilirsiniz. Model böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay, güzel, çabuk ilerleyen bir model. Bir parçada daha önce yaptım. Şöyle. Bunu da hazır lastik uyguladım bu parçamda. Bunu lastiksiz başladık. Model böyle devam ediyor. Şöyle. Güzel ajurlu bir model. Arka yüzü de böyle. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında hepsine uygun bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.